Merhaba arkadaşlar, bilgilendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere NMR nasıl kesilir onu anlatacağım ve göstereceğim. Arkadaşlar birinci kuralımız NMR'e girmek için 100 level veya 100 level üstü olmanız şart. NMR'de şaman ve ninja karaktere sahip olmanız lazım. Öbür türlü NMR'ye giremezsiniz. Bunun sebebi ise arkadaşlar şaman ve ninjanın yaptığı görev katları var. Onlar olmadan o katları geçemezsiniz. Arkadaşlar NMR'yi 4 saatte bir kesebilirsiniz. 4 saatte bir soğuma süresi var. Bunun da bilgisini vereyim. NMR'nin ne kadar getirisi var ve hangi itemleri lazım onları video sonunda sizlere anlatacağım. Hadi şimdi girelim, kat kat görevlerini sizlere anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. NMR'ye girmek için arkadaşlar öncelikle şaman karakterimize geçiyoruz. Grup lideri şaman oluyor. Şöyle STR veriyoruz. Şöyle arkadaşlar NMR gözlem evine gir diyoruz. Gir diyoruz ve bu şekilde NMR katı başladı. Ondan sonra arkadaşlar bu gördüğünüz buz aslanına geliyorsunuz, bu heykele tıklıyorsunuz. NMR gözlem evi diyorsunuz ve arkadaşlar görevimiz başladı. Şimdi ben Ninja'ya geçeyim. Evet arkadaşlar görev katında o kadar iyi bir item takmanıza gerek yok. Heap absorbe olursa çok iyi olur. Mesela ben şu anlık idare etmelik bir itemler taktım. Hatta süzümü de takayım. İdare etmelik itemler taktım. Arkadaşlar ilk katın görevi tüm slotları temizleme. Şimdi şöyle şurada geliyorum. Hızlıca pelerin basıyorum. Bu katı hızlıca geçelim. Bu arada arkadaşlar buz tılsımı olması şart. Buz direnci olması şart daha doğrusu. Buz direnci olmadan NMR'ye gelmeyin. Öbür türlü kesemezsiniz. Bilgisini vereyim bunu. Buz direnci olması şart. Hadi bakalım şöyle tılsımda göstereyim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi buz direnci %20 var. %20 olsa bile yeterli oluyor. Evet, NMR'in en çok uğraştıran katı bu. Buz anahtarı katı baya uğraştırıyor yani. Bazen 15 dakika, bazen 20 dakika, bazen yarım saat sürüyor. Bazen direkt tekte geçebiliyor. Bakalım ben bir tane buz anahtarı düşüreyim sizlere göstereceğim. Bakın mesela arkadaşlar şu an 5 dakika oldu. 5 dakikadır hiçbir tane buz anahtarı düşüremedim. İşte bazen böyle yapabiliyor. Böyle durumlarda hani biraz bekleyeceğiniz, sabır edeceğiniz, öbür türlü zor. Evet, Allah'a şükür düştü bir tane. Bayağıdır uğraşıyorum, düşmedi bir türlü. Normalde böyle yapmıyordu ama işte videonun şansında zor düştü. Şimdi attığımı şamanla alıyorum. Şöyle tıklıyorum. İşte tekte geçti arkadaşlar. Bazen böyle bir şey olabiliyor. Tekte geçebiliyor. Güzel. Şimdi 3. kata geçtik. Arkadaşlar 3. katta aynı şekilde slot temizleme katı. Buradaki tüm slotların hepsini kesiyorsunuz. Ondan sonra sizi 4. kata atacak şimdi. Arkadaşlar 5. katta aynı şekilde tüm slotları temizleme. Sonra size ay açacak. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Birazdan gösteriyorum. Evet arkadaşlar tüm slotların hepsini temizledim. Bakın arkadaşlar burada şu slotu temizlemeden önce gelin buraya. Şu şamandan artı alın. Öbür türlü şimdi çıkacak yaratığı kesemezsiniz. Şöyle şunu bir keseyim. Evet, kesemedik. Şimdi arkadaşlar tüm slotları kestik. Şamandan artı aldık. Bekliyoruz şimdi böyle. Şimdi atacak birazdan. Hatta arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şu Sezai'yi kesmeniz lazım. Sezai'yi kesmezseniz üst kata çıkamazsınız. Bu arada bunun için zehir kanama üzerinizde bulundurun. Öbür türlü kesemezsiniz. Bilginiz olsun. Lordlar düşük demece kesilmez. O yüzden zehir kanamayı buna atın. Şöyle hızlıca kestim lordları da gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım buradaki slotları tekrar hepsini sıfırdan temizlik yapacağız. Ondan sonra 6. kata çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi Kuzey Yıldızı katına geldik. Burada arkadaşlar biraz sıkıntılı kat. Bayağı bir uğraştırıyor. Şimdi arkadaşlar ben Kuzey Yıldızlarını düşüreyim. Ondan sonra tekrar kayda gireceğim. Bakalım azıcık uğraşalım burada. Bakın bir tane düştü bile. Şöyle hemen bunu alacağım. 3-4 tane biriktirin, öyle yapın. Öbür türlü tek verirseniz verdiğiniz yeri unutursunuz. Aynı Razor'daki mat taşı gibi. Onun da bilgisini vereyim. Yani o yüzden toplu verin, daha iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi 4 tane düşürdüm. Ben ilk başta şöyle yapıyorum. Bakın. Önce geliyorum. İlk başı şöyle bir tane veriyorum. Tamam, geçmedi. Sonra gidiyorum öbür başı veriyorum. Bu şekilde eğer yanlış olursa fazla uğraştırmıyor. Yani öbür türlü buna verene kadar 5 tane anahtar yiyorsunuz. Bu da yanlış. Şimdi sonra ikinciye geçiyorum buradan direkt. Bu arada burada şamanı unutmayın arkadaşlar. Şamanı kaldırın sürekli. Bakalım olun, bu da geçmedi. Sonra ortaya vereceğim artık. Yapacak bir şey yok. Evet, bir tane daha düşürdüm. Bakın hemen vereceğim. O benim aklımdaydı. Aklımdayken hemen hızlıca vereyim. Tamam, bu aradan çıktı. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar en baştan başlıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bakın şaman yatmış. Şaman hemen kaldıracağım. Evet, son 2 tane şöyle veriyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın verdim bir tane. Bir tane de oraya vereceğim. Ondan sonra bitecek. 7. kata geçeceğiz. Asıl önemli katlardan birisi daha. Burada şaman faaliyeti çok önemli olacak. Evet efendim, şimdi geldik bakalım 7. kata. Buradaki tüm slotların hepsini temizliyoruz arkadaşlar. Sonra metin atacak. Metinde sadece şaman patlatabiliyor. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Hemen şöyle. Aynı şekilde buz anahtarında şaman açabiliyor. Aşağıdaki 1. kattaki 2. kattaki buz anahtarında sadece şaman açabiliyor. Onun da bilgisini vereyim. Hadi bakalım ben şöyle şunları bir temizleyeyim. Ondan sonra metin katında metin çıkınca metin şamanı patlatırız. Evet arkadaşlar şimdi metin katı geldi. Benim şaman arkadaşlar fazla item yok. Şöyle bir tane orkesi var, bir de peti var. Şöyle şunları basayım. Tamam, ondan sonra şu üstü açayım arkadaşlar. Dalayım ondan sonra.
Vietnam'a aktarın. Daha rahat keserseniz. Şöyle vurmaya başladım. Gördüğünüz gibi ben 6.5K damage'de çok rahat kesiyorum. Hatta 7K vuruyorum. Ninja'dan item aldığım zaman 10K kadar vurabiliyorum arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Eğer arkadaşlar elinizdeki item kötüyse, diyelim artı 6 orkide olan var, kötü. Çarı dönüştürün. 500K'ya bir tane dönüşüm küresi alın. Şamanı şöyle şuraya sıkıştırın. Arkasına ana çarınızı arkaya koyun. O şekilde kesebilirsiniz metni rahatlıkla. O zaman da en kötü bir 6-7K atıyor. Ben önceden öyle kesiyordum. Sonradan böyle kesmeye başladım. Biraz da şu şamanı şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, şurada eldiven attı, BK attı. Bunları alın arkadaşlar. Bunlar ekstra gelir olarak size kalır. Şimdi arkadaşlar 8. kata çıkıyoruz. Şöyle hemen şuradan tekrar şunu takayım. 8. katta arkadaşlar Nice'ye artı vermeyi unutmayın. Hemen Nice'ye geçeyim. Evet arkadaşlar, burada yine Sezai'ler var. Ben Sezai'leri böyle 2'li 3'lü kesiyorum. Arkadaşlar eğer çarınızın demeci yetmiyorsa hemen şuraya sıkıştırın birer birer, öyle kesin. Bu arada 30 dakika oldu buraya geleli. İşte bayağı uzun sürüyor. Nemer'in en kötü yanı o arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Bakın doğruyu bulana kadar keseceksiniz arkadaşlar. 4 tane Sezai var. Doğruyu bulana kadar keseceksiniz. Bir tanesi doğru oluyor. Sonra sizi 9. kata ışınlıyor. Burada biraz sıkıntılı kat. 3 tane sıkıntılı katı var. Birinci buz anahtarı, ikinci kuzey yıldızı, üçüncü de buz çiçeği anahtarı. Burada bazen geçmeyebiliyor, takılabiliyor. Uğraştırıyor yani. Hemen ben şöyle buraya da geçeyim. İşte yere düşüyor. Burada arkadaşlar Ninja'nın katı. Buradaki anahtarı Ninja ve Şaman açabiliyor ama sadece Ninja'ya düşüyor. Bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar, geçti. Artık son kata çıkıyoruz. Böyle arkadaşlar geldik son katımıza. Burada arkadaşlar şurada sütun var. O sütunu patlatacağız. Burada ana çarınız arkadaşlar, buradaki slotları temizleyin. Gene burada çarınız dayanmıyorsa burada hipi absorbe çok önemli. Çok slot olduğu için çar kendini çok güzel hipi absorbe yapabiliyor. Şöyle sütuna 30K atıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca bir keselim. Evet arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi buz aslanı heykeli geldi. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar direkt Nemere katına çıkıyorsunuz. Çarınızı ona göre ayarlayın. Zehir kanamayı olan çarın üzerinden çıkartın. Öbür türlü erkenden zehir kanama verirseniz Nemere'yi kesemeyebilirsiniz. Ben hemen şöyle hızlıca çarımı bir ayarlayayım. Normalde arkadaşlar ok olsa yayla çekiyorum ben normalde, ama şu an yanımda ok olmadığı için şöyle hatta bir kamu basayım. Geç kaldım kamu basmak için ama olsun. Şöyle gidiyorum. Şöyle aradan sıvışalım hemen hızlıca. Şöyle arkadaşlar bir tane vurdum. O zaman arkanızdan koşuyor. Şuradayken bir tane daha vurun arkadaşlar. Öbür türlü geri dönüyor. Arkadaşlar bu köşeye getirin NMR'yi. Arkadaşlar NMR'de en önemli tane birisi becerili itemli. Becerili bir tane okyanus alın, artı 6 sana ucuz arkadaşlar, 5 won 10 won arası bir şey. Bir tane de arkadaşlar yağ küçük alın. O da tamamen 3-4 won arası bir şey arkadaşlar. O şekilde 2 beceri itemi üzerinize bulundurun. Bir tane titan yapın kendinize artı 8. O da sizi idare eder. Arkadaşlar siz zehirlemeyi şurada verin. Kanamayı ise arkadaşlar burada verin. Yani şuradaki amma kanamayı verin. Çünkü çarınız eğer büyük ihtimal tek yiyebilir yani. Ben de şu an kusursuz elmas olduğu için tek yemiyorum. Ama mat elmasla tek yiyebilirsiniz. Beceri item olsa bile. O yüzden de şurada verseniz daha iyi olur kanamayı. Evet arkadaşlar, NMR'yi çok güzel şekilde kestik. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sandık. Bir tane su taşı, bir tane zihin taşı. Sarı parlak parça. Güzel. Önemli arkadaşlar. Bazen pelerin de atıyor. Bazen yanında mitrivan da atabiliyor arkadaşlar. Şöyle şunu da alayım ben şamanla. Evet arkadaşlar, NMR'yi kestik. Toplamda 9 tane sandık aldık. Arkadaşlar NMR'in getirisi ortalama serverlerde çoğunlukla 15M 20M arası gidiyor. Biz 15M'den hesaplıyoruz arkadaşlar. Toplamda 135M gibi para yapıyor. Bize sarı parlak parça attı. Toplamda işte 150 won diyebiliriz arkadaşlar. Yani 40 dakikada olan 150M gibi para alıyorsunuz NMR'den. Arkadaşlar becerili itemleri alın. Yakut ve okyanus, titan, bunların olması lazım. Bir tane tılsım, buz direnci şart ve bir tane de elmas olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar hip hop yaparsanız çok iyi olur. Canınızı güzel toparlarsınız. Ben kendi itemlerimi sizlere göstereyim. Arkadaşlar ben de önceden mat simya vardı, onunla kesiyordum. O zaman ben full beceri de takılıyordum, yani full beceri itemlerin hepsini takıyordum. Benim yakutum dandik. Dönüşümlük bir yakut. Şu şekilde simyaları ben hepsini göstereyim sizlere. Taktiğim ise arkadaşlar item şu şekilde. NMR katında bunu takıyorum. Hızlıca kesmek için. Eşya düşürme item yapın, daha iyi olur. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar NMR katına geldiği zaman takdim itemler, sizlere göstereyim. Yani bir ortalama 35 wonluk 40 wonluk bir itemle arkadaşlar NMR'yi kesebilirsiniz. Hatta belki daha düşük olabilir. Simyanız arkadaşlar dediğim gibi tek becerili bir tane elmas alın. STR ort yakut alın. Blok ve kritikli bir tane onyx alın. Diğeri o kadar önemli değil. Çünkü sonuçta arkadaşlar bosslara tek yememek için kritik şart.
Şöyle bir tane gran alın. Safir önemli değil. Yeşil arkadaşlar hip hop olsa çok iyi olur. Mesela bende yok. Ama yine de olsa da daha iyi olur. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni buraya kadar izleyen kardeşime teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.